Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde C# ile ilgili veri tipleri konusunu göreceğiz. Detaylı olarak tüm veri tiplerini açıklayacağım size. Örnekler vererek anlatacağım. O yüzden uzun bir ders olacak. Ama derse başlamadan önce şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi C# çok popüler ve çok profesyonel bir dil. C# öğrendikten sonra şimdi bakın bu oynatma listesi ya da YouTube üzerindeki bu ücretsiz kurs serisini bitirdikten sonra önünüzde çok fazla seçenek olacak. İsteyen arkadaşlarım Unity ile oyun geliştirebilecek. İsteyen arkadaşlarım C#'da Forms uygulamalar yapıp masaüstü uygulamalar yapabilecek. İsteyen arkadaşlarım da web tarafına kayıp işte ASP.NET vesaire üzerine geliştirip web üzerinde C#'da programlama yapabilecek. Yani bu temel. Burada göreceğiniz bütün dersler, bütün konular sizin bu üç seçenekten herhangi birisi için temel olacak nitelikte arkadaşlar. Yani ben oyunla uğraşacağım bundan sonra ileride diyorsanız yine bu dersleri izlemek zorundasınız. Ben işte masaüstü uygulamalar yapacağım, Windows Forms uygulamaları yapacağım diyorsanız yine bu dersleri sağlam bir şekilde bitirmeniz lazım. Temelinizi iyi almanız lazım. Ya da ben web sayfası yapacağım diyorsanız yine buna ihtiyacınız var. Yani burada göreceğiniz bu oynatma listesindeki dersler sizin temeliniz olacak. O yüzden dersleri ben sıfırdan programlamayı yeni başlayan arkadaşlarım için ona göre hazırladım. Bazı arkadaşlar işte programlama biliyorlar biraz işte başka dillerden yarım yamalak bilgileri oluyor ve biraz sıkıcı gelebiliyor. Sıkıcı geliyorsa biliyorsanız onları biraz ileri sardırıp izleyin. Ama ben bu kursu hiç bilmeyen arkadaşlarıma göre anlatıyorum. Yani sıfırdan programlamaya giren arkadaşlarıma göre anlatıyorum. Yani benim algoritma derslerimi bitirdikten sonra buraya gelip programlama C# üzerine .NET gidecekse buradan devam edecek şekilde planladım. Ve bu derslerde yani bu oynatma listesinde sıfırdan anlatacağım her şeyi. If else'den başlayacağız işte. Hello World'den başlayıp Object Oriented konusunda anlatacağım. Konsol programlama olarak. Evet, derse başlayalım arkadaşlar. Değişkenlere bir önceki dersimizde giriş yapmıştık. String değişken tipi, veri tipleri olarak sadece string'i görmüştük. Bu ders genel olarak tüm veri tipleri hakkında konuşacağız ama bu veri tiplerinin detaylarını önümüzdeki derslerde göreceğiz. Yani birbirleriyle olan ilişkilerini, tür dönüşümlerini falan. Şu anda mümkün olduğu kadar çok veri tipini göstereceğim size. Tanıştıracağım yani veri tiplerini size. Şimdi string veri tipini gördük. İşte isim adında bir değişken oluşturduk ve burada metnimizde bu ismi ben kullandım, isim değişkenini ve her tek tek bunları değiştirmeme gerek yok. Bir kez değişkenimi değiştirdiğim zaman hepsi otomatik olarak buradaki bu console write line'daki bütün değişkenlerin içeriği değişti ve bu toplam metin hikaye diyelim. Bu hikayemiz bir anda değişmiş oldu. Çok kolaylaştırıcı bir şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi bunları siliyorum ben. Bunları siliyorum. Şimdi buradan devam edelim. İşte isim dedik. String ile başlayalım yine. Çünkü string ile devam etmiştik. Bunu yazdırmak istediğim zaman console write line isim dediğim diyebileceğimiz gibi şöyle bakın bu şekilde yazdırabiliriz. Yanına sağına soluna başka şeyler ekleyebiliriz. Console write line'da yanına artı biliyorsunuz şöyle artı koyup başka şeyler de bunun yanına yazdırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi string çok sayıda karakteri bir arada tutabileceğimiz metin veri tipi. Yani bir kelime de tutabilirsiniz. Burada tek bir harf de tutabilirsiniz. Yani bakın burada tek bir harf de tutabilirsiniz. Uzun bir cümle de tutabilirsiniz. Bakın tek bir harf de tutmamıza izin veriyor. Uzun bir cümle de tutabiliyorsunuz. Keloğlan Ali Veli diyelim bakın. Bu şekilde birden çok şey de tutabiliyorsunuz. Bunu da tutabiliyorsunuz. Bir metin yani genel olarak metin tutmanıza sağlıyor, yardımcı oluyor size. Bir de sadece böyle tek bir karakter tutmanızı sağlayan bir veri tipimiz var. Char. Bu karakter veri tipi. Char veri tipi arkadaşlar 2 byte yer kaplıyor. Char veri tipimiz 2 byte yer kaplıyor ve sadece ve sadece ne yapıyor? Tek bir karakter tutmamızı sağlıyor arkadaşlar. Onun da örneğini şöyle göstereyim ben size. Mesela harf tek bir karakter tutuyor. Harf diyeyim. Değişkenimin adı harf olsun. Mesela A harfini tutuyorum. Ee, Bakın hata verdi. Gördünüz mü? Yine bakın şu şekilde çift tırnak yazdığınız zaman hata verdi. Yeni başlayanların en çok yaptığı hata stringlerle karakterleri karıştırmaktır. Burada çift tırnak kullanıp burada neden hata? Burada arkadaşlar tek tırnak kullanacaksınız. Şöyle tek tırnak, tamam mı? Hata gitti. Yani karakter char tipindeki değişkenleri kullanırken eşittir yazdıktan sonra sağ tarafa tek tırnak içinde yazacaksınız karakterinizi. Bunları da yine console write line'la
ekrana yazdırmanız mümkün arkadaşlar. Bakın üstte kele olan altta A harfini yazdı. Peki güzel. Bu şekilde yazabiliyoruz yani kullanabiliyorsunuz. Şimdi peki bunlar ne kadar yer kaplıyor? Bu arkadaşlar tabii isim string'in kapladığı yer sizin kullandığınız metnin içeriğine göre değişiyor. Yani burada ne kadar çok veri tutarsanız string o kadar çok yer kaplıyor. Char arkadaşlar 2 byte yer kaplıyor. Hocam 1 byte yer kaplamıyor mu? Tek bir karakter tutuyor diye düşünebilirsiniz. Hayır, bunun nedeni .NET'te char UTF-16 kod unit tutar arkadaşlar. Bu da 2 byte. 16 bit yani 2 byte'tır. 2 byte olarak yer kaplıyor. Şimdi bu şekilde bunu kaç byte yer kapladığını merak ediyorsanız ona da şöyle bakabilirsiniz. Yani ben tek tek hepsini söylemeyebilirim size. Console writeline yazıp özel bir fonksiyon var. Size of char. Bakın gördünüz mü? Bak, size of char dediğiniz bir zaman bir char tipinde verinin ne kadar yer kapladığını bakın bu ekrana yazdırabiliriz. Bakın A'yı az önce ben yazdırmıştım şurada harf A. Şu 2'yi yazdı arkadaşlar. Şuraya write line yazsaydım alta yazacaktı. Neticede bakın 2 yazdı. Şimdi burada arkadaşlar şuna da dikkat edelim. Yani ben dedim ki az önce size string'de ise ne kadar çok içeriğine karakter yazarsanız o kadar çok daha fazla yer kaplar dedim ama bakın şunu demedim. Ne kadar karakter varsa o kadar işte çarpı 2 byte kadar yer kaplar demedim. Yani burada 3, 6, 7, 8 tane karakter var. 8 ya da işte 2 çarpı 8, 16 byte'lık yer kaplar diyemeyiz. Bu string bir sınıftır arkadaşlar. Bir sınıf olduğu için bu sınıf olmasından dolayı başka verileri de tutar. Bir sınıf nesne. Daha doğrusu string sınıfından bir nesne bu. Bu nesne yönelimli programlama kısmına geleceğiz. Kurs içinde anlatacağım ben. OOP derslerini, Object Oriented Programlamayı C Sharp'la anlatacağım çok detaylı ama şurada şu anda şunu söyleyeyim size. Burada yani şurada hep 2 yani tüm kar tipinde değişkenleriniz hep 2 byte iken string tipinde değişkenleriniz değişkenlik gösterir ve şey değildir. Buradaki karakter sayısı çarpı 2 falan değildir. Çarpı 2 artı overhead vardır. Neden overhead dediğim ne? Yani class olmasından bunun bir nesne, sınıf bu bir sınıf. Bu da bu sınıftan türeyen bir nesne obje olması yani obje olmasından dolayı buradaki karakter sayısı çarpı 2 artı o overhead kadar byte yer kaplar. Yani exactly diyemeyiz yani. Bu exactly 2 çarpı buradaki kelime sayısı diyemeyiz. Tamam, bunu söyleyeyim baştan. Şimdi şunu da right line yazalım da karışıyor bunlar böyle. Şimdi şurada şunu siliyorum arkadaşlar. Çok sık kullanılan bir yöntemimiz var. Ondan da bahsedeyim. Yani daha çok detaylı string metotlarına bahsedeceğiz ama isim length dediğiniz zaman bakın burada length derken yer kapladığı yer değil, kaç karakterden oluştuğu yazar. Mesela bakın save edip çalıştırdığımda ben bunu ne yazdı ekrana? Bakın 8 kere olan A 8 yazdı. Yani 8 ne? 3, 6, 8 karakter. Yani kaç karakter buraya koyduysanız o karakter, o metnin içindeki karakter sayısını yazar. Hocam buraya bir space koysaydım ne olurdu? 9 yazar mıydı? Evet, yazardı. Bakın 9 yazdı. Space'i de bir karakter olarak düşünür arkadaşlar. Bundan da bahsetmiş olduk. Şimdi değişkenlere ve veri tiplerine devam edelim. Birlikte kullanıyoruz tabii. Veri tipi dediğimiz zaman değişkenlerle birlikte kullanımına bakıyoruz. Şimdi şöyle bir hatırlayalım. Biz ne demiştik arkadaşlar? Bir değişken tıpkı bir konteyner gibi, değil mi? Saklıyor yani. Bir içindeki datayı saklıyor mesela. İsim. Hep şöyle düşünün. Yani çok vurgulamadım ama şimdi bu derste vurgulamış olayım. Bir konteyner düşünün, bir kutu düşünün. İçinde değişken saklıyor mesela. Keloğlan. Bunun içinde Keloğlan metnini saklıyor. Keloğlan. Tamam mı? Sonra harf isminde bir kutu düşünün. Değişkenler böyle işte. Farklı farklı değişkenler, farklı farklı kutular. İçinde ne varmış? A harfi varmış. Bu değişebilir mi? Değişebilir. A harfi vardı şimdi. C harfine dönüştürdüm. Ne yapıyor arkadaşlar? A harfi vardı. C harfine dönüştürdü. A'yı siliyor. İçine koyduğu şeyi değiştiriyor. Kutu diyelim. İçindeki eşyayı değiştiriyor. Farklı bir eşya. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Mesela char tipinde bu değişkene, bu kutuya sadece char koyabilirsiniz. Yani buraya uzun Keloğlan yazamazsınız. Çünkü bu char tipinde. Bu ise string, metin tipinde. Buraya uzun uzun metinler yazabilirsiniz. Kelimeler yazabilirsiniz. Aradaki fark bu. Şimdi sadece bunlar değil arkadaşlar. Bizim başka nelerimiz var? Temel veri tiplerimiz, sayısal veri tiplerimiz var. En çok kullandığınız veri tiplerinden bir tanesi integer, tam sayı arkadaşlar. Yaş eşittir 25 mesela yazabilirsiniz bu şekilde. Bu nedir arkadaşlar? Tam sayı. Tam sayıdır.
Bunu mesela ekrana yazmak istediğinizde bu da diğerleri gibi console write line yaşla ekrana ben bunu yazabilirim. Bakın 25 diye en alta yazdı arkadaşlar. Ben hatta şöyle mesela bunlarda da console write line konusunda pekiştirmiş olalım. Yaş deyip ya da şöyle yapın mesela öğrencinin yaşı 2 nokta üst üste deyip buraya da arkadaşlar bakın virgül değil. Burada mesela Java'da falan virgül olabilir ya da başka dillerde. Burada C Sharp'ta artı koyacaksınız, tamam mı? Console write line'a birden fazla değişkeni, birden fazla metni yazdıracağınız zaman araya artı koyacaksınız. Yaş, bakın değişkenin ismi. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman öğrencinin yaşı 2 nokta üstü 25 yazdı. Tamam mı? Öğrencinin yaşı, şöyle yapabilirsiniz hatta. Şöyle yapın mesela. İsim artı şöyle isimli öğrencinin yaşı. Tamam mı? Bir küçük yapalım. Bakın isim. Birden fazla değişkeni bir console write line'de kullanıyorum arkadaşlar. Keloğlan isimli öğrencinin yaşı 25 yazdı. Bakın birden fazla ne yaptık? Birden fazla değişkeni bir write line'de kullandık. İstediğiniz kadar değişkeni kullanabilirsiniz. Satıra sığmadığı zaman da böyle alt satıra geçmenizde hiçbir sakınca yok. İster buraya ister buraya güzel olsun diye şöyle şu biraz daha sağa kaydırmanız tavsiye ediliyor ama şart değil. Bakın herhangi bir hata yok. Bakın alt satıra geçtik. Artıyla geçtik ama. Artı bir tane olacak ama bir burada bir burada artı koymayalım arkadaşlar. O tavsiye edilmiyor. Tek bir artı koyun. Yani sığabiliyorsa aynı satıra, sığmıyorsa alt satıra geçin. Bu şekilde integer değişkenimiz de var arkadaşlar. Sonra neler var? Şöyle devam edelim. Buna ek olarak arkadaşlar float değişkenimiz var. Ondalıklı sayıları tutarız. Mesela sıcaklık. Sıcaklık eşittir 36.5, bakın ondalıklı sayı 36.5 sonuna bir F harfi gelir, tamam mı? Bu F harfi ondalıklı, yani sonunda float tipinde ondalıklı. Float tipinde, float ne onu açıklayacağım. Ondalıklı. Aradaki float, double, decimal bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Sıcaklık yazmışız ya, sıcaklık. Tamam mı? Bunu da ekrana yazdırmak istediğiniz zaman console write line, tamam mı? Tek başına da yazdırabileceğiniz gibi metinle de yazdırabilirsiniz. Bunu da arkadaşlar şu metin de kullanacağım, merak etmeyin. 36,5 yazdı. İşte sıcaklık 2 nokta üst üste artı koyacağız buraya. Tamam. Ne olacak? Bakın. Bakınız 36 sıcaklık eşittir 36,5 yazdı. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bakın çoğu öğrencimizin yaptığı hata. Bakın sıcaklık 36. Ben buraya 36,5 yazdım. Nokta 5. Ama buraya bakın console write line'da sıcaklık yazdığı zaman 36,5. Bu nokta değil. Dikkatinizi çekerim. Neden böyle? Bir de mesela bakın bu benim kullandığım arkadaşlar, ben Türkçe locale kullanıyorum. Yani Windows 11'de Türkçe locale kullanıyorum. Türkçe ayarlamaları yaptım. Türkiye işte tarih, saat formatı, işte yer formatı. Ona göre locale'im de Türkçe. O yüzden bu şekilde Türkçe'de, yani Türkiye formatında kullanıyorsanız arkadaşlar, siz de locale'i Türkçe yani seçtiyseniz buraya yazdığınız noktalar printle yaptığınız zaman virgüle dönüşür. Ama bu farklı ülkeler, mesela İngilizce Amerika'yı seçtiğiniz zaman Almanya'yı seçtiyseniz o değişebilir. Yani mesela bambaşka bir dilde burada virgül koyup buraya nokta gözükebilir. Ya da buraya nokta koyduğunuz zaman burada da nokta yazabilir. O locale'inize göre değişir. Türkçe'de bu şekilde, yani eminim siz de Türkçe kullanıyorsunuzdur. Sizde de bu şekilde olacak arkadaşlar. Ha, burada neden virgül yazdı diye şaşırmayın. Türkçe'de küsuratlar virgülle gösterilir. Tamam mı? Geleneksel. Hani yazılarda şurada burada, hani internette şurada burada gördüğünüz zaman bir yerde işte küsuratlar noktayla virgülle gösterilir diye bu şekilde bir kural var herhalde ki bunlar da işletim sistemine bu şekilde uygulamışlar. Excel'de falan da kurallara uygular. Bakın Excel'de vesairede bu kurallar uygulanır değerli arkadaşlar. Excel'i mesela Türkçe Excel kurduğunuz zaman, local'inizi Türkçe yaptığınız zaman Excel'de küsuratlı rakamlar Türkçe yaptığınız zaman belki virgülle yazar. İşte İngilizce yaptığınız zaman noktayla yazar falan filan. Değişir bunlar. İşte bu en çok karşılaşılan Excel'de sıkıntılardan bir tanesi de locale ile alakalıdır değerli arkadaşlar. Bundan da bahsetmiş olalım sizlere. Şimdi sıcaklık dedik, bunu böyle yazdım ben. Float tipinde ondalıklı. Güzel. Devam ediyorum. Sonra bir tane iki tane daha farklı ondalık veri tipimiz var. Double. Double. Double arkadaşlar.
Bunların farklarından bahsedeceğim. Önce kullanımlarını anlatayım. Double diyelim. Pi sayısı 3.14.15 işte neydi ya tam emin değilim ama 92 vesaire vesaire, tamam, böyle bir şey. Burada sonuna f falan koymazsınız. Float'ta sonuna f koyun. Yoksa bunu double zanneder, hata verir. Bakın, float sıcaklık eşittir 36,5 F demediğiniz zaman, bakın, F'yi koymazsanız hatayı yersiniz burada. Onun nedenini de anlatacağım daha sonra. Ama hani bu dersin sonuna doğru anlatacağım onu. Ama şimdi şunu anlatalım. Yani temel kullanımını öğrenelim adım adım. Çünkü çok detaylı bir dil arkadaşlar C Sharp. Yani siz bilmiyorum, farklı farklı platformlarda öğrenen arkadaşlarımız var. İşte 2 yıllık meslek yüksekokulu olabilir, programcılık olabilir, mühendislikle öğrenen, bilgisayar mühendisliğinde öğrenen arkadaşlar var. Lisede bile öğrenenler var. Hani bunu arkadaşlar, C Sharp dili gerçekten dört dörtlük bir dil yani. Bir Java'dan hiçbir eksiği yok, tamam mı? Yani tam anlamıyla Java'ya denk bir dil ve Java nasıl oturmuş bir dilse C Sharp da oturmuş ve çok teferruatlı. Java kadar teferruatı var. O yüzden ben detaylarını size vereceğim. İsterseniz bunu aklınızda bir kenara yazın, isterseniz yazmayın ama bence yazın. Eğer bu dili öğreniyorsanız ben size en sağlam, en temelleri sağlam şekilde, ayakları yere basar şekilde öğreteceğim. Bu C Sharp derslerini bitirdikten sonra isteyen arkadaşım Unity öğrenir, oyun yapar. İsteyen arkadaşım veri tabanı öğrenir, veri tabanı programları yapar. İsteyen Forms öğrenir, Forms şeyleri yapar. O size kalmış. Ama temeli sağlam öğrenin. Yani bunu Unity'ye giriş gibi de düşünebilirsiniz. Yani Unity'de oyun yapmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Önce C Sharp çok iyi öğreneceksiniz ki ben de size onu anlatıyorum. Şimdi Unity'de mesela bunu yazarken 36,5 yazıp buraya bunu yazmazsanız hata verir. Bir saat uğraşırsınız. Düşünürsünüz neden hata verdi. Float'larda böyle F yazmanız lazım. Çünkü bunu double zanneder. Double'dan float'a çevrim yok. Şimdi double P dedik. Bakın double'larda şimdi bu da ondalık, bu da ondalık. Yazalım buna. Double tipinde hassas ondalıklı sayı. Ha, tam sayı. Tamam, sayo dedim. Sayı. Double tipinde bakın. Buradaki keyword ne? Dikkat çekeceğim keyword şu: hassas. Double sayılar arkadaşlar, double kullandığınız veri tipleri float'a göre çok daha hassastır. Yani çok daha hassas verileri tutar ve bunlarla işlem yaparken hassasiyeti korur ama neticede belli bir şeyden sonra o da hassasiyetini kaybediyor. Full hassas ne olmalı derseniz onu da anlatacağım biraz sonra. Aradaki farkları daha detaylı anlatacağım. Şimdi bunu da önce temel kullanımını görelim. Console write line, console write line pi sayısı pi. Bunu da yine böyle tırnak içinde pi eşittir de diyebiliriz ama artık demeyelim. Öğrendiniz değil mi? Bunlara artık uğraşmaya gerek yok. 3 nokta ne yazdıysam onu gösterdim değerli arkadaşlar. Şimdi bunlarda bir de decimal veri tipimiz var. Yine ondalıklı. Bunu da anlatayım. Şimdi decimal'da şöyle yazılıyor. Decimal diye yazılıyor. Para. Bakın, para özellikle nerelerde kullan, değişken isimlerime dikkat edin. Para, sıcaklık, değil mi? Pi. Pi deyince double'ı kullandım. Para deyince decimal'ı kullandım. Neden? Bir kendi kendinize düşünün yavaş yavaş. Tahmini olan varsa söylesin içinden. Bakalım, ben de söyleyeceğim birazdan. Şimdi bu decimal arkadaşlar para işleri için kullanılıyor. Yani decimal para işleri yapacaksanız hiçbir hassasiyeti kaybetmeyecek. Sonuna M koyacaksınız bu arada. Burada F var ya, burada da M koyacaksınız. M nereden geliyor? Paranın İngilizcesi ne? Money. Money'den geliyor. Para için, para işlemleri için ideal, en hassas ondalıklı sayı arkadaşlar. Para işlemleri için. Tamam mı? Para işlemleri için ideal olan en hassas ondalıklı sayı decimal veri tipini kullanacağız. Console write line e, decimal para dediğiniz zaman işte ekrana yazacak tabii ki bu da. Hiç farkı yok öbürleri gibi, kullanım ekrana yazdır. Yani ekrana yazdırma açısından aynı. Console write line dediğiniz zaman yazacak arkadaşlar. Şimdi bunların farkları ne? Şimdi arkadaşlar, float sıcaklık. Bu da ondalık tutuyor. Bu da ondalık tutuyor. Bu da ondalık tutuyor. Bu en az hassasiyeti var. Yani bu hassasiyet böyle bir noktadan sonra gittikten 3-4-5 tane böyle gittikçe ve böyle mesela 20 tane sıcaklık değerini, farklı sıcaklık değerini toplamaya kalktığınız zaman en sondaki hassasiyetler bozulabiliyor. Neden böyle yapıyor? Çünkü bu
çok az yer kaplıyor. Bu float veri tipinin tutmasının bir algoritması var. Bu amacı şu. Minimum bilgisayarınızda yer kaplar arkadaşlar. Float arkadaşlar 4 byte yer kaplıyor. Double 8 byte yer kaplıyor. Decimal 16 byte yer kaplıyor. Bakın bilgisayarınızda tuttuğu yerlere bakın. Siz mesela 10.000 tane float değeri tutacaksanız 4 çarpı 10.000 yer kaplar RAM'inizde. 10.000 tane double tutacaksanız 8 çarpı 10.000 yer kaplar. O 10.000 tane decimal tutacaksanız 16 çarpı 10.000 yer kaplar. Yani bu bunun 4 katı. Şimdi hocam neden bunu kullanalım? O zaman hepimiz decimal kullanırız. Bakın bu. Nedeni şu. İşte daha az yer kaplar. Şimdi sizin hassasiyet sizin için çok önemli değilse. Tamam, nerede hassasiyet çok önemli değil? Mesela basit bir termometre gibi bir uygulama yapıyorsunuz. Sıcaklık gösterecek, tamam mı? Mesela float yaklaşık 7 basamağa kadar hassasiyet veriyor size. İşinizi görür, float tutun. Yani sıcaklıkta zaten 7 basamağa gitmezsiniz. 36.50, 55, 57, belki noktadan sonra 2 digit, 3 digit gidersin maksimum. Tamam mı? O yüzden bu tarz şeylerde float kullanabilirsin. Veya mesela Unity'de oyun yapıyorsun arkadaşlar. Rendering önemli. İşte bu tarz işlemler yapıyorsunuz. Gölgeleme vesaire. Bu tarz şeylerde hesaplamalar yaptırmanız lazım hızlı hızlı. Bakın Unity'de oyun yazıyorsunuz. Orada ondalık sayı ihtiyacınız var. Float kullanın. Evet, Unity'de float kullanılır mesela sıklıkla. Neden? Neden kullanılır? Çünkü Unity'de exact rakam önemli değil. Yani küsuratlar çok önemli değildir, tamam mı? Küsuratları topladığınız gölge şöyle çok 1 milim gölge uzun olmuş, 1 milim kısa olmuş, çok önemli değil. Ama gelelim bilimsel hesaplamalara. Mesela matematiksel bir hesaplama yapıyorsunuz arkadaşlar. Kimya üzerine çalışıyorsunuz ya da biyoloji üzerine çalışıyorsunuz. Tamam mı? Bilimsel bir çalışma yapıyorsunuz. Pi sayısını detaylı tutmanız lazım. Mesela yaklaşık 15 basamak falan tutuyor yani double. 15 basamak bunun neredeyse 2 katı. Hassasiyetten bahsediyorum, tamam. O yüzden mesela bilimsel çalışmalarda, kimyada vesaire, biyolojide, şunda bunda genelde double veri tipi kullanılır. Bakın oyunlarda float, bilimde double. Mesela elektronik bir sistem yapıyorsunuz, işte radar, ne bileyim işte emisyon yazılımı, işte transmisyon işlemi yapıyorsunuz, işte ya da bir arabanın belli bir şeylerini hesaplıyorsunuz. Tamam mı? Burada mesela bakın double kullanın, float kullanmayın. Çünkü hassasiyet bozulur, yanlış hesaplama yaparsınız. Gelelim decimal'a. Hocam decimal ne? Decimal ise para işlemleri için. Bakın arkadaşlar, parada 0.1 bile önemli. Mesela dolar olarak işlem yapıyorsunuz. Değil mi? Bugünün kuruyla hesaplarsak arkadaşlar 42 küsürden 1 dolar. 0,1 dolar ne yapar? 4.2 küsür. 4.3 neredeyse lira. 0,1 dolar. Şimdi 0,1 ne? 0.04, pardon, 0.4 lira, 0.42 lira gibi düşünün. Yani 0,01 bile hassas. 0,0001, yani şurada sıfır sayısı çok fazla olsa da çok hassas. Çünkü 15 taneden fazla da olsa hassas. Düşünsenize, bir bankasınız. Tüm müşterilerinizin, milyonlarca müşteriniz var ya da müşteriyi geçtim, hesap, bir insanın birden fazla hesabı oluyor diyelim. Tamam mı? Yani değil mi? Bir insanın bir bankada 3-5 tane hesabı olabilir. Öbür bankada 3-5 hesabı olabilir. Bütün hesaplardaki paraları topluyorsunuz diyelim. Herkesin bir hesaplama yaptıracaksınız. Bakın o kadar küçük noktadan sonra şey olsa bile, kişi sayısı ve hesap sayısı milyonlara ulaştığı zaman, mesela 50 milyon kişinin para toplamını hesaplayacaksınız ya da 50 milyon işlem, 50 milyon transaction'da ne kadar para gitmiş diye o şirketin transaction'larını, hesaplamalarını yapacaksınız. Oradaki küsurat çok fark eder. Yeküne vurduğunuz zaman, tamam mı? Çok fark ediyor. Dolayısıyla yurt dışında genelde arkadaşlar, yani uluslararası C# kullanımında decimal kullanılır. Para işlemlerinde money. Zaten simgesi M. M harfi kullanıyor. Oradan anlayın siz. Money. Parayla ilgili işlem yapacaksanız bunu kullanıyorsunuz. Bilimsel işlem yapacaksınız bunu. Oyun vesaire işlem yapacaksınız bunu. Bazen oyunlarda bunu kullanan da olabiliyor ama hani şu hız açısından bu tercih ediliyor. Yani bilgisayarın hızlıysa, ekran kartın hızlıysa, geliştirdiğin daha yüksek segmentteki işlemciler için, bilgisayarlar için oyun geliştiriyorsan, hani belki az fark eder, çok fark etmeyebilir ama oyunlarda mesela float kullanabilirsin işte. Bu kadar hassas tutmasının dezavantajı da çok yer kaplaması ve yavaş, çok yer kapladığı için toplama işlemleri, çıkarma işlemleri falan yavaş oluyor. Çünkü 16 byte e, yer kaplıyor. Bu 8 byte, bu 4 byte. Bu zaten 4 byte. Integer'ımız zaten 4 byte yer kaplıyor arkadaşlar. Ama işte dediğim gibi
oyunda hızlı hızlı render yapmanız lazım değil mi? Oyuncuya ekranda mesela gölgeleri vesaire hızlı hızlı göstermeniz lazım. Çok hızlı oynuyor oyuncu oyununu. O sırada siz çok hızlı hesaplamalar yapacaksınız. Bu işinizi görür. Tutup da decimal kullandığınız zaman oyun kasmaya başlıyor. Ama iş paraya geldi mi, tamam mı? Hesaplardaki toplam yekün parayı hesaplıyorsunuz. Herkesin parasını decimal olarak tutmanız lazım. Yoksa küsuratlardan çok büyük, toplamlarda çok büyük farklar elde eder. O zaman borç alacak birbirini tutmayabilir. Tamam, bir tarafı float'la tutup bir tarafı decimal'la tutarsanız hesabın birbirini denkleştiremeyebilirsiniz hesabı. Evet, bu şekilde bilgi verdikten sonra konumuza devam edelim arkadaşlar. Başka ne var? Neler var? Veri tipleri var. Bunları size anlattım en tepeden. Bu arada şunu da çizelim. Mesela bakın bunları da devam ediyorum. Çiziyorum mesela. Yaş. Bunu da bir kutu gibi düşünün. İçinde mesela 25 kullandık. Daha sonra bu 25'i değiştirebilirsiniz. Bak onu da göstereyim. Sonra yaş eşittir 27 yapıp sonra bakın iki kere yazdırıyorum. Şöyle. Şimdi önce eski yaşı, şimdiki. Bakın değişkenin içeriğini ne yapıyorum? Değiştiriyorum bakın. Keloğlan isimli öğrencinin eski yaşı 25, Keloğlan isimli öğrencinin şimdiki yaşı 27. Ne oldu? Bakın değişkeni değiştirmeden önce bakın 25'ti. Kutunun içinde 25 vardı. Ekrana 25 yazdı. Daha sonra ne oldu? Kutunun içi değişti arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Kutunun içi değişti. Ne oldu öğrencimizin yaşı? Öğrencimizin yaşı 27 oldu değerli arkadaşlar. Ve ekrana ne yazdı? 27 yazdı. Aynı bunun gibi işte sıcaklık değeri, sıcaklık. Tabii ben Türkçe karakter kullanmıyorum. Size de kullanmanızı tavsiye etmiyorum. O yüzden hep İngilizce karakter. Değişken isimlerinde İngilizce karakter kullanın arkadaşlar. Tamam, Türkçe karakter kullanmayın. Kitaba falan şuraya buraya koyduğunuz zaman belki yabancı İngilizce dilde eğitim iş yapan bir yer olabilir. Eğitim veren bir yer olabilir. Orada master doktor yapacak olabilirsiniz. Oradaki kodlarınız İngilizce bulunsun. Onu okuyanlar, sizin kodlarınıza bakanlar İngilizce karakterleri görsünler. Hoş, Türklerde sıkıntı yok. Yani siz şuraya, ben burada Türkçe karakter kullansam yani bir isim yazsam mesela yaş dedim, yas dedim. Siz onun yaş olduğunu anlıyorsunuz yani. Tamam, sıkıntı olmaz. Devam edelim. Sıcaklık yaptım. Pi mesela bir kutu. Bunların hepsi ayrı ayrı kutular. 3.14 bilmem ne bilmem ne var içinde. Sonra bir kutu daha yaptım. Ne? Adı para. Kutunun adı para. İçinde 199.99 M var. Money. Yani bir decimal değer var. Bu sonunda M, sonunda F göstereceğiz bunu. Ekrana yazarken ama M'yi F'yi yazmaz. Bunları yazmaz ekrana. Tamam. Bunu söyleyelim. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Son bir iki tane daha sık kullanılan veri tipinden de bahsedip bu dersi bitireceğim arkadaşlar. Şimdi mantıksal veri tipleri var. Boolean dediğimiz mantıksal veri tipleri. Mesela Boolean öğrenci mi? True. Şimdi tek bir değer tutar arkadaşlar. Mesela Boolean tek bir değer. Bu da bu arada 1 byte yer kaplıyor memoride. Memorimizde yani bilgisayarımızın RAM'inde 1 byte'lık yer kaplar. Ama 1 bitlik değer tutar. Yani true false 1 bit. Ama maalesef 1 byte'lık en küçük yer 1 byte olduğu için RAM'de 1 byte'dan daha küçük 1 bit olmadığı için 1 byte'lık böyle en küçük birim RAM'imizde 1 byte olduğu için 1 byte'lık yer kaplar ama ifade ettiği tuttuğu veri 1 bittir. Bir bitlik veri tutar. Bir ve sıfır. Bir true, sıfır false. False. True. Şöyle diyelim. Bu da arkadaşlar true ya da false şeklinde mantıksal veri tutar. Tamam mı? Mantıksal veri tutar arkadaşlar. Şimdi buraya mesela şöyle yazdırabilirsiniz. Console write line öğrenci mi? Mesela bunu bu şekilde yazdığınız zaman öğrenci mi? True. Çünkü true dedim ben şeye. Şurada hani true dedim. False deseydim burada öğrenci mi? False yazdı arkadaşlar. Öğrenci mi? False yazdı. Şimdi burada bir de şundan da bahsedeyim. Console write line'da değerli arkadaşlar, console write line'da şu şekilde bir yazma yöntemimiz de var. Direkt öğrenci mi diye yazabileceğiniz gibi. Bakın dolar koyup böyle bir bakın console write line özelliği. Tırnak içinde öğrenci mi şöyle diyelim. Kişi öğrenci mi soruyoruz, tamam mı? Öğrenci mi? Cevabını bakın buraya vereceğim. Öğrenci mi? Tırnağı şurada bitiriyorum. Bakın. Değişkeni
Tırnaklar içinde yazdırıyorum. Formatted write line, formatted string gibi düşünün arkadaşlar. Tamam. Bunu burada yazdırıyorum. Süslü parantezi buraya açtım. Süslü parantezi buraya kapattım. Kişi öğrenci. Bakın böyle de yazdırabilirsiniz. Bunu yazdırmanın bakın bu böyle bir yöntemi de var. Bunu da göstermiş olayım. Kişi öğrenci mi? False dedi. Bunu şöyle de yazdırabiliyorduk. Şunu kopyalayayım. Bakın. Sizin bildiğiniz yöntem. Daha önce anlattığım yerden. Kişi öğrenci mi? Şuna gerek yok. Şuraya artı koy. Şunu sil. Bakın bu da oluyor. İki yöntemde birbirinin bakın aynı şeyi, aynı sonucu veriyor. Dedim ya programcılıkta bir işi yapmanın birden fazla yolu var. Kişi öğrenci mi? False. Aynı şeyi yazdık ama bakın bir böyle yazdık. Tamam mı? Formatted string gibi düşünün bunu. Write line içinde format attım string'e. Tamam mı? Bu şekilde yazdım. Bunu da öyle yazdım. Peki şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Hocam şöyle ben bir metin hazırlayabilir miyim? Metin, şöyle yanlış yaptım. String, çok fazla sınıf var burada. String en ufak hatamda onları atıyor. IntelliSense. IntelliSense'i kapatacağım yakında yani. Böyle çok fazla şey yaparsa. String metin eşittir. Mesela şöyle bir şey yapabilir miyiz arkadaşlar? Kişi öğrenci mi? Bakın kişi öğrenci mi? String şey şöyle console yanlış dedim. Console write ne yazacak sizce? Bakın bunu bu şekilde yazmadım. Peki şöyle yapsak şunun başına dolar işaretini koysak ne yazacak sizce? Bakın gördünüz mü? Evet. Doğru hatırladım. Şimdi ikinci denememde doğru hatırladım. Bakın gördünüz mü? Formatted string derler arkadaşlar buna da. Kişi öğrenci mi diyorum. Aynı şurada yazdırdığım şeyi buraya koydum. Bakın bunu ne haline getirdim? String haline getirdim. Dolar koyuyorsunuz başına. Değişkenleri tırnağın içinde göstermek istiyorsanız bak bunu böyle yapabileceğiniz gibi bir şöyle de yapabiliriz. Bunu şöyle string metin buna metin bir diyelim. Şunu göstereyim size de. Bu da önemli çünkü. Yeri geldiğinde bahsediyorum arkadaşlar o konuları size. Metin 2. Bunu da şu şekilde yazdım. Bakın böyle de yazabilirsiniz. Şimdi metin 1. Alta da metin 2 diyelim. Tamam. Şöyle gördünüz mü şöyle arkadaşlar? Şu kutuları siliyorum bu arada. Dikkatimizi dağıtmasın. Bakın aynı şey yazdı. Kişi öğrencinin false 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 hepsi aynı. Yani aynı kapıya çıkıyor. Yani şurada bir metin oluştu, bir string oluşturuyorsunuz. Bunu ister console write line'a parametre olarak verin, ister bir değişkene atayın. Şurada bir string oluşuyor arkadaşlar. Burada string tipinde bir veri oluşuyor. Bu veriyi ister değişkene atayın, ister parametre. Buna parametre diyoruz. Bu süslü parantezler içinde yazdığımız şey buna parametre diyoruz. İsterseniz WriteLine fonksiyonlar böyle gösteriliyordu. Bakın böyle çokgen var mor şeklinde. İsterseniz bir fonksiyona parametre olarak gönderin. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu fonksiyona parametre mesela console WriteLine'a parametreyi değişken de gönderebilirsiniz. Bakın console WriteLine parametre olarak şöyle acaba console parametre WriteLine arkadaşlar bir bakın 19 öğesi diyor. Buna şimdilik takılmayın ama Boolean alıyormuş, char alıyormuş, bilmem char array alıyormuş, decimal alıyormuş, double alıyormuş, float alıyormuş, int alıyormuş, long. Bizim kullandığımız hangisi biliyor musunuz mu? Bizim de tabii hepsini kullandık ama şu an kullandığımız mesela şu metin 1, metin 2 string gibi. Evet biz 11. ve kullanım şeklini kullanıyoruz. String gönderiyoruz. Console write line arkadaşlar. Bakın metin 1, metin 2 dediğim şey metin 1'i gönderiyoruz parametre olarak. Metin 2'yi parametre olarak gönderiyorum. Yani ben bunları gönderiyorum parametre olarak. Metin 1, metin 1'i gönderdim. Sonra bakın bunu da yapabilirsiniz. 3 space bıraktım. Sonra yaş. Tamam mı? Bak alakasız oldu ama sırf size göstermek için. Metin 1'i yazacak. Kişi öğrenci mi? İşte false yazacak. Sonra boş bırakacak. Bir iki tane space. Sonra yaş yazacak. Bakınız. Kişi öğrenci mi? False 27. En son 27 yapmıştık çünkü hatırlıyorsanız. Şöyle değiştirmiştik. Bunu yazdım. Şimdi burada en çok öğrencilerin yaptığı hatalardan bir tanesi şey arkadaşlar. Şurada az önce dediğim float sıcaklık işte 36.5 diyoruz ya. İşte 36.5 bunu unutuyorlar. Burada bakın hata ne diyor? Sistem double diyor. Allah Allah ne double'ı ya? Ben float dedim burada sol tarafta. Öğrenci burada şaşırıyor. Burada niye sistem double diyor? Double ve hatayı okuyun.
Şu hatayı okun. Double türündeki sabit değer örtülü olarak float türüne dönüştürülemez. Bu türde bir sabit değer oluşturmak için f son ekini kullanın. Ha, o zaman buradan bakın, biraz Sherlock Holmes dizisini izlediniz mi bilmiyorum. Ben izledim. Bayağı güzel. İzlemenizi tavsiye ederim. Bir şeylerden bir şeyler çıkaran bir dedektif işte, hani ünlü dedektif. Onun filmi, kitapları da meşhurdur. Filmi de hani meşhurdu. Filmini hani bulabiliyorsanız bulun, izleyin. Orada arkadaşlar hani en ufak bir şeyden bir şey anlamaya çalışıyor. Siz de buradan anlayabilirsiniz aslında. Şu hata mesajından, tamam mı? Burada şunu anlayabilirsiniz bu hata mesajından. C Sharp, tamam mı? Compiler derleyicimiz bizim şöyle bir atama yaptığımız zaman, işte float değişken tipi, değişken adı. Bakın bu değişken tipi ne? Float. Buradaki değişken tipi ne? Double. Değişken adı ne? Pi. Burada değişken adı ne? Variable adı sıcaklık. Burada pi. Değişkenimizin adı sıcaklık dediğim zaman bana tamam sıcaklık tipinde bir değişken oluşturuyor. Ama az önce çizdiğim kutuyu düşünün. Bu diyor adı float olsun diyor. Ama diyor buna sadece diyor pardon, adı ne olsun? Sıcaklık tipini yazacaktım. Önce değişken adını yazacaktım. Tipini yazdım. Sıcaklık adı olan ama tipi parantez içinde float olsun. Ama bu kutuya bir box oluşturuyor size. Bu kutuya sadece float değerler girebilir. Buraya girilen değeri ben bu sıcaklık e, değişkenine atayacağım diyor. Yani bu kutunun içinde tutacağım diyor. Sen ne koyarsan. Sonra eşittir yazıyorsunuz. Eşittir. Sağ taraf ise tam sağ taraf ayrıyeten değerlendiriliyor. Ondan sonra ataması yapılıyor. Sağ taraf şura. Eşitliğin sağ tarafını kastediyorum. Sadece burada zaten bu var. Şunlar comment. 36.5 dediğiniz zaman ve sonuna f koymadığınız zaman bilgisayarımız bunu direktman double olarak anlıyor. Neden? Double'ların sonunda FM yok, yani M, F öyle bir şey yok. Bunu double olarak alıyor bu tarafı. 36.5'i double olarak alıyor. Double atamaya çalış. Sen buraya bir double tipinde değer atamaya çalışıyorsun diye düşünüyor ve error veriyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu error oluyor. Hata veriyor size burada. Burada size bir hata veriyor. Hatamız ve bakın hatada diyor ki double türündeki sabit değer örtülü olarak float türüne dönüştürmüş. Hangi sabit değer, hangi float değerini şaşırıyor öğrenci burada. Burada dediği şu: 36.5 double türündeki sabit değer dediği 36.5. Direkt yani bunu double yapıyor. Bunu double olarak tipini anlıyor ve dönüştüremiyor. Buraya typecasting işlemi yapmanız lazım, tamam mı? Ama biz daha typecasting işlemini öğrenmedik. Onu öğreneceğiz. Önümüzdeki derslerde falan öğreneceğim, anlatacağım arkadaşlar detaylı, ama şu an öğrenmedik. Şu an işin temelini öğreniyorum, anlatıyorum. Sağ taraf ayrı değerlendirilir, sol taraf ayrı değerlendirilir. Sol tarafta float var diyor, sağ tarafta double var diyor. Bu programcı diyor float değişkenine double atamak istiyor. Hadi oradan diyor. Hadi oradan diyor ve error veriyor. Compile etmiyor. Siz bunu yani çalıştıramazsınız. Bakın hata verir. Evet derseniz önceki hali çalıştırır. Dolayısıyla hata yiyorsunuz burada. Bunu ne yapmanız lazım? Float yapmanız lazım. Peki hocam tamam bunu böyle float yaparım. Peki ben 36,5 değil de 36 olsaydı böyle F yazsaydım olurdu. Bazen öğrenci şaşırıyor. 36 unuttum. Aa oluyormuş ya aslında deyip böyle devam ediyor. Sonra 36.5'i görüyor. Burada hata niye alıyorum diyor. Şimdi şunu açıklayalım. Burada neden hata vermedi? Şimdi burada hatta onu da açık. Bakın bunlar işin detayı ve püf noktası. İleride çok kafanız rahat eder arkadaşlar. Bunları şimdi anlarsınız. Bu size vakit alıyormuş gibi gelmesin. İlk dersleri bilerek uzun tutuyorum. Programcılığa yeni girdiğinizi varsayarak anlatıyorum bu dersleri. Yoksa programcılık zaten siz C++ iyi derecede falan biliyorsanız C Sharp'ı çok hızlı bir şekilde öğrenirsiniz. Tutorial'ı açın okuyun yani, tamam. Ama hani C++'ı da iyi bilmiyorsanız, yarım yamalak biliyorsanız, C Sharp'ı da böyle yarım yamalak öğreniyorsanız o hatalı. Siz yani yarım yamalak değil, bir dili tam bilin. Ondan sonra başka bir dile geçin. Size tavsiyem, tamam mı? Bir dili öncelikle çok iyi bir şekilde öğrenin. Sonra diğer diller gelir. Yarım yamalak bir şeyleri öğrenip bırakmayın. Bıraktığınız zaman sonu çok büyük hüsran olur. Çok büyük hüsran olur. Her şey bir dili tam öğrenin. Ondan sonrakileri hızlı öğrenirsiniz. Şimdi ben sizin hiçbir dil bilmediğinizi varsayıyorum ya da yarım yamalak başka diller bildiğinizi varsayarak temelden anlatıyorum. Şimdi dolayısıyla Unity kullanacaksanız işte ileride çok rahat edeceksiniz bu temeli sağlam aldığınız için inşallah. Evet, float sıcaklık 36 diyoruz arkadaşlar. Burayı şimdi bakın, burayı float kabul ettik. Bu taraf float. Peki bu 36 ne? Burayı int kabul ediyor. Hocam ama float int'e atanır mı? Evet işte. C Sharp'ın olayı float'u yani int'e atanabiliyor. Yani int tipini float'a otomatik dönüştürüyor.
Otomatik tür dönüşümü yapıyor burada arkadaşlar. Tamam mı? Otomatik tür dönüşümü yapıyor. Yani buradaki integer'ı 36 aslında bir integer. Bakın sayayım çalıştırayım. 36 bir integer. Bunu float'a kendi çeviriyor. Bak sıcaklık 36 dedi. 36.5 desem f koymasam error veriyor. Tamam. Ama integer'ı şu taraf bir int veri tipi. Int'i float'a atıyor arkadaşlar. Tabii öyle int diye yazınca hata verir tabii ki de. Ama böyle 36, 5, 8 atar. 5.5 yazarsan atamaz ama. 5.1 yazarsan atamaz. 5.0 yazarsan atamaz. Hocam bunun ne farkı var? Bunun farkı şu. Şunu yazdığın zaman burası sağ taraf, eşitliğin sağ tarafı float oluyor. Double oluyor pardon. Sol taraf float oluyor. Sen double'ı float'a atamaya çalışıyorsun. O yüzden hata. O zaman böyle yaparım. Yaparsan olur. Tamam. Yani onda sıkıntı yok ama illa bir decimal yani ondalık sayı kullanacaksan 5.1 f diyeceksin. Yani bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Bunu da eski halinde bırakalım. Bu şekilde bunlara da değindik arkadaşlar. Şöyle bir notlarıma bakıyorum. Kaçırdım, anlatmak istediğim başka bir şey var mı? Bir de küçük tam sayılar. Ondan da bahsedeyim. Short bitireyim dersi. Onu da hani şeyin altına yazalım. Integer'ın. Integer neredeydi? Burada tam sayı. Float'la integer'ın altına yazalım arkadaşlar. Şöyle short. Short diyelim mesela s küçük sayılar arkadaşlar. Tamam, s eşittir. Belli bir şeyden küçük. Kaçtan küçük olduğunu söyleyeceğim size. Mesela şimdi 45 diyelim. Short s diyelim hadi. Küçük küçük tam sayılar. Tamam. Bunun yazması falan integer gibi. Şu kısım aynı. Console, write line mesela şu kısım kullanım aynı arkadaşlar. Bakın s nerede? Şu nerede? Küçük Wright direkt isimli öğrencinin şimdiki yaşında 45 direkt yazdı. Şimdi buradaki şunu kapatalım. Bunun şeyi ne acaba? Değil mi? Merak ediyorsunuz. Bunun limiti nedir? Kaçla kaç arasında int, kaçla kaç arasında short diyebilirim. Sorunuzun cevabını vereyim arkadaşlar. Şunu sileyim önce. Sorunuzun cevabı 2 byte yer kaplıyor. Tamam mı? Küçük tam sayılar. Bakın şunu yazalım. 4 byte yer kaplar. Tamam mı? Short 2 byte. 2 byte yer kaplar. 2 byte yer kaplar arkadaşlar. Alabileceği değerler de şuraya yazayım. Alabileceği değerler eksi 32.768 notlarıma bakıyorum. Eksi 32.768 ile artı yani direkt yazıyorum. Artı yazmıyorum artık. Pozitif. 32.000 şu nokta koymama gerek yok. Ya nokta koymayalım. Sürat anlarsınız değil mi? Nokta koymayalım. Eksi 32.768 ile pozitif 32.767 arasında değerler alır. Tamam mı? Bunların arasında değerler bunun dışında değerler koyarsanız hata alırsınız. Yani şuraya 33.000 hata alabilirsiniz. Koydunuz. Bakın zaten error veriyor. Bak hata veriyor. Tamam mı? 30 sabitleri bir short değerine dönüştürülmez. Başka diller mesela böyle yazdığın zaman 33.000 değil de buraya başka bir rakam çıkarıyor. Bunun bunun dışında bir şey yazarsın. Ama bunu yazarsan aldı. Sınırdaki değeri yazdım. Hata vermedi. Çalışıyor. Bakın 32.767 ama bir tane artırdım. Bakın hata verdi. Görüyor musun? Sınır. Bunun sınırı. Hangi sınırlarda değer alır bu integer bilmem ne onu merak ediyorsunuz. Onun da kolayı var. Console'un c'si büyük yazı. Console write line. Onu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle diyeceksin. Kullanacağınız veri tipi mesela short veri tipinin max ve min value'larına bakmak istiyorsunuz. Ben de bu şekilde bakıyorum mesela. Min value diyorsunuz. Sonra bir de max value'sunu da yazdıralım altta. Diğerleri için de olur bu. Tamam mı? Max value. Sadece short'u göstereceğim. Bakın eksi 32.768 benim yazdığım değer ile artı 32.767 yazdı. Short min value, max value yazdı. Integer'ı görmek istiyorsanız int yazıp ve bakın bu int yalnız bunu yapın eski haline çevireceğim. Hani göstermek için yapıyorum size. Bakın int bayağı büyükmüş. Bir de long var arkadaşlar. Long değer var. Ondan da bahsedelim. Şunu short'a geri çevireyim. Şimdi long değerimiz var arkadaşlar. Long çok büyük sayılar tutar long'da. Ondan da bahsedelim. Long diyelim. Dünya nüfusu mesela. Dünya nüfusu. Bakın ne yaptım? Camel casing. Camel casing. İki kelimeden oluşan bir değişken. Dünya nüfusu.
Dünyanın tamamı küçük, nüfusun N'si büyük. Dünyanın nüfusu Türkçe karakterde kullanmadım. Dünya nüfusu diyelim. Çok büyük bir sayı koyuyorum bak böyle. Tamam mı? Bayağı büyük bir sayı. Çok büyük bir Şimdi nedir arkadaşlar long? Çok büyük. Tam sayı. Tam sayı olacak ama. Konsol yazacak mı bilmiyorum. Konsol write line. Ee, Dünya nüfusu desem yazar mı acaba? Böyle büyük sayılarda problem olabiliyor bazen. O yazdı bak. Hepsini yazdı. Bu şekilde de long. Çok büyük. Yani büyük sayılarla uğraşacaksınız. Az önce gösterdiğim int, max value dedim ya, min value. O sınırların dışına çıkacaksanız long kullanacaksınız. Şöyle yazalım. Buraya da ondalıklı sayılar. Şunlar aşağıda. Tamam mı? Ondalıklı sayılar. Şunu kapat. Ondan sonra string metin. Bu şurası. Şu boolean ve boolean'ın boolean'ın açıklaması bu. String birlikte kullandım. Boolean'ın açıklaması bu. Şurası tam sayı. Tam sayılar arkadaşlar. Var. Şurada karakter ve metin. Bu da hani ne şey yaptım? Metin ve karakter, string ve char. Bundan bahsettim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu dersi tekrar izleyin ya da kendiniz bakın eğer yeni başlıyorsanız programcılığa bunlar çok önemli. Benim size tavsiyem bir kez daha izleyin. Tam otursun. Birçok dilde bunlar ortak. Yani hepsinde aynı demiyorum ama birçok dilde bunlar ortak. Hele C Sharp, Java'ya çok benziyor. Yani şu C Sharp dersini izleseniz siz Java'ya çok büyük Java öğreneceksiniz diyelim önümüzdeki yıl. Çok büyük faydası olur. Çok sağlam temellerle anlatıyorum. Çünkü tıpkı bir Udemy kursu gibi anlatıyorum ama Udemy'de değil bedava YouTube'da. Bunun sizden ricam bakın emek harcıyorum, zaman harcıyorum. Beğeni yapalım. Yani lütfen beğenelim videolar arkadaşlarımızla paylaşalım. Ve ne yapalım arkadaşlar? Abone değilsek kanala abone olalım. Yine tekrar ediyorum benim Udemy kurslarımla ilgili duyurumu da yapayım. Udemy kurslarımda bazen kampanya oluyor, bazen olmuyor. Kampanya varsa bunun altında yazar. Kampanya yoksa böyle bu şekilde olur. Mesela şu anda herhangi bir kampanya yok ama indirim her zaman var. Her zaman Udemy'deki kursları indirimli alabilirsiniz arkadaşlar. Kampanya olduğu zaman burada yazıyor ama şu anda bir kampanya yok. Yani bu sayfayı kontrol edin ara ara. Her ay değişiyor. Bazen kampanya oluyor bazı aylarda, bazı aylarda olmuyor. Değişiyor durum. Şu anda bir şey söyleyemiyorum ama şu bir kesin ki indirimli kupon linkleri hep mevcut. Biraz böyle aşağı geldiğiniz zaman tek kurs alacağınız zaman indirimli kupon linklerini buradan ulaşabilirsiniz. Mesela C programlama alacaksınız. Buradan tıklarsınız indirimli. Direkt bakın hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tıklayıp indirimli fiyattan kupon kodu uygulanmış. Bakın kupon kod eşittir diyor ya. Bu link zaten şuna geldiğiniz zaman bu solda gözüküyor nereye hangi link geldi burada gözüküyor. Yani gönül rahatlığıyla tıklayabilirsiniz. Burada linklerimiz de gözüküyor. Burada istediğiniz kursu ne yapabilirsiniz? Satın alabilirsiniz. Kurslarla ilgili öğrencilerimin yorumlarını görüyorsunuz. 55 binden fazla öğrencim var. Bakın çok sayıda yorumum var. 5 üzerinden 4,6 değerli arkadaşlar eğitmen puanı. Bu şekilde sizlere tavsiyem eğer farklı diller öğreneceksiniz ya da C Sharp'ta mesela Forms falan öğreneceksiniz. Benim C Sharp Forms yani sıfırdan yine C Sharp anlatıyorum ve Forms'ta detaylı bir kütüphane projesi yapıyorum. Bakın C Sharp programlama kursu bunu alabilirsiniz. C Sharp'ı iyi öğrendikten sonra C Sharp projeleri yapıp pekiştirebilirsiniz. Bu kursumu alabilirsiniz. Hem de indirimli. Normale göre daha uygun fiyatlı. İşte C Sharp veri yapıları, bilgisayar mühendisliği okuyorsanız C Sharp'ta veri yapıları, okuldaki veri yapıları kursunuza hazırlık olur. Bunu alabilirsiniz. İşte web programcılığına girecekseniz web programcılığına giriş mahiyetinde bir kursum var. ASP.NET ile sıfırdan modern web geliştirme. Burada da giriş yapmış olursunuz. Bunun dışında mutlaka Python ve makine öğrenmesi öğrenmeniz gerekecek. Eğer yazılımcıysanız, kendinize yazılımcı olarak adlandıracaksanız ileride mutlaka şu ikisini öğrenmeniz lazım. Onlar da bakın indirimli bu kursları buradan satın alabilirsiniz. Bunun dışında şu anda işte C++ kursum en çok tercih edilen Udemy'deki bir numaralı en çok satan kurs bestseller. Aynı zamanda SQL kursum da bestseller. Python kursum bestseller olmaya gidiyor. Bestseller olmaya gidiyor bu da arkadaşlar. İnşallah makine öğrenmesi de bu şekilde olur. C Sharp kursumda e, bir numara değil ama ilk sıralarda yer alıyor. Bu da çok satan bir kurs. Bu da ilk sıralarda. Ya kurslarımın hepsi genelde ilk sıralarda olan kurslar. İndirimli olarak satın almak istiyorsanız bu sitenin linkini açıklama kısmına koyuyorum. Dediğim gibi beğenileri ve paylaşmayı unutmayalım. Abone değilsek abone olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.